8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Serhat Atalay Eviş. Serhat hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz Bizler hocam. deyiz, sağ olun. Bizler deyiz. Hocam bugün özellikle liposuction'la ve vücut şekillendirme ile ilgili sizle konuşmak ve sorular sormak istiyoruz. İsterseniz önce bir tanım yapalım. Yani liposuction nedir? Liposuction, vücutta biriken fazla yağın özel kanüller aracılığıyla alınması işlemidir. Liposuction'ı merak eden hastalarımız genellikle liposuction yaparken kullandığımız farklı yöntemleri de laser gibi, lazer lipoliz gibi şeyleri de sorarlar. Klasik liposuction dediğimiz işlem kanüllerle fazla yağın parçalanması ve alınması işlemi. Bu fazla yağın parçalanması için bazen ultrasonik dalgaları, bazen lazer enerjisini kullanabiliyoruz. Bu laser liposuction, ultrasonik dalgaların kullanıldığı ya da lazer liposuction. Bu da lazer enerjisinin kullanıldığı yöntem olarak geçiyor. Liposuction'ı biz kendi kas gücümüzü kullanabildiğimiz gibi makineleri de kullanabiliyoruz. Bu da power assisted liposuction olarak geçiyor. Liposuction temel olarak fazla yağın alındığı bir yöntemdir. Deri sarkıklıklarında bir yere kadar işe yarar ama esas olarak fazla yağın vücuttan uzaklaştırıldığı yöntem olarak adlandırabiliriz. Hocam peki liposuction'ı yaptıktan sonra vücut şekillendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Yağları alarak okey yapıyoruz. Peki ekstra hacim vermek istediğiniz yerlere o almış olduğunuz yağları mı kullanıyorsunuz? Aynen, çok güzel bir noktaya değindiniz. Aldığımız bu yağın içinde aslında ciddi anlamda kök hücre var, yağ hücreleri var. Vücutun belli kısımdan bu yağları uzaklaştırırken belli kısımlarında da hacim artışı için kullanabiliyoruz. Yani sadece liposuction yaptığımızda bu yağı sadece vücuttan uzaklaştırmak anlamına gelirken yağ aldıktan sonra örneğin kalça bölgesi olabilir ya da erkeklerde pektoral bölge dediğimiz göğüs bölgesi olabilir. Hani bu bölgeleri şekillendirmek, volüm katmak adına aldığımız yağı kullanabiliyoruz. Peki hocam bu liposuction dediğiniz şey bölgesel bir işlem değil mi? Yanlış anlamadım ben. Yani nerelerde kullanabiliyoruz bunu? Şimdi liposuction'la alabileceğimiz bir maksimum yağ miktarı var. Yani liposuction aslında bizim zayıflama yöntemimiz değil temel olarak. Liposuction'la bazı bölgelerdeki yağlardan zayıflasak da kurtulamayız. Bel bölgesi mesela ya da karın bölgesi ya da bazı hastalarda uyluk iç kısmı olabilir. Liposuction'la bu fazla birikim yani kilo vererek kurtulamadığımız yağlardan kurtulmaya çalışırız esas olarak. Tüm vücutta yani nerede böyle bir bölge varsa buraya liposuction işlemi uygulanabilir. Ama dediğim gibi belli bir maksimum limiti vardır güvenli sınırlarda bu işlemi yapabileceğimiz. Daha fazlası komplikasyon oranını arttırır. O yüzden liposuction temel olarak zayıflama yönteminden ziyade veremediğimiz kiloları, veremediğimiz yağlı bölgelerdeki yağ alıp gerek başka yerlerde kullanabiliriz ya da direkt hastadan uzaklaştırılabiliriz. Böyle bir yöntemdir. Liposuction işleminde iz kalıyor mu? Ya da bu işlemi hani küçük ince bir çubuk gibi görünüyor. Evet. Küçücük mü kalıyor yoksa hani kilolu birisine yaptığınızda da yani karın bölgesi geniş olan bir kişiye yaptığınızda herhangi bir sarkma, deformasyon bunu nasıl toparlıyorsunuz? Yani burada önemli sorulardan bir tanesi, hastaların da çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Liposuction'la yağ alıyoruz dedik. Kanüllerimizin büyüklükleri hani 2 mm ile 5 mm arasında değişir. Girdiğimiz küçük deliklerin boyutu da yani bölgeye göre, yaptığımız bölgeye de göre değişiyor ama yine yani kabaca bir 3 mm ile 5 mm arasında değişen yaptığımız bölgelere göre 2 nokta olabilir ya da 6, 8 nokta olabilir. Artık hani ne kadar yaygınlıkta bir liposuction yapıyorsak buna göre bir işlem yaparız. Liposuction sonrasında vücutta eğer bir sarkma olursa, deri fazlası da varsa bu sefer vücut şekillendirme işlemlerinden karın germe olabilir. Mesela karında sarkıklık oldu. Ya da sırt germe olabilir. Ya da işte İç bacak, kol. aynen dahil. kol germe, iç uyluk germe gibi işlemler olabilir. Deri fazlası varsa mutlaka cerrahi olarak o fazla deriyi uzaklaştırıp tekrar dikiş atmamız gerekir. Yani bu durumda bir izden bahsedebiliriz. Başlangıçta ilk 3 ay biraz daha belirgin, kırmızı olan. 6 ay, 1 seneye doğru matüre olduktan sonra, iz olgunlaştıktan sonra daha çizgi şeklinde dönen bir izden bahsediyoruz. Ama tabii iz kişiden kişiye göre çok değişen bir konu. Bazı kişiler fazla iz bırakmaya meyilli, bazı kişiler daha az iz bırakmaya meyillidir. Bir önemli nokta da burada, hani germe işlemleri bahsediyoruz. Ne kadar gerginlik, basınç varsa iz o kadar fazla kalmaya meyillidir. Bu ameliyatlarda da deriyi ne kadar fazla alırsak o kadar gergin bir görüntü elde ederiz ama izde birazcık izden feragat edebiliriz.
6 ay, 1 yıl sonra iz matüre olduktan sonra, nihai haline geldikten sonra bazen skar revizyonları gerekebilir. Ya da üzerine dövme yaptırılıyor. Evet, hastalar Hiç bunu da tercih anlaşılmıyor, ediyorlar değil mi? bazen. Evet, Evet. dövmeler yaptıracak. Hocam peki doğumdan ne kadar sonra yaptırılabilir bu işlem? Hani gebelikten sonra hemen o kilolardan ya da fazlalıklardan, sarkmalardan kurtulmak isteniliyor. Bir kadın olarak Hastalarımızın soru. sık sorduğu şeylerden bir tanesi de bu annelik estetiği olarak Evet. geçiyor. Meme ameliyatı ve karın ameliyatının birlikte yapıldığı işlemler. Kombine oluyor. Şöyle yapıyoruz. Genellikle 1. yılın sonuna kadar bir deride sıkılaşma etkisi devam edecektir. Yani bu dönem zaten emzirmenin de olduğu dönem olmuş oluyor. Hani özellikle emzirmenin etkisi oldukça meme bölgesi daha volümlü olur. Emzirme sürecinden sonra özellikle sarkıklık olabilir. Genellikle her şey yolundaysa 1. yılın sonunu beklemek iyidir. Benim aklıma gelen de 2 soru var. Tabii Şimdi ki. böyle bir işlem yapıldığında birincisi bu kesin bir çözüm müdür? Yani oradan bir takım yağ hücrelerini çıkardığınız zaman artık oradan kişi kilo almaz mı? Tekrar yağ dokusu oluşmaz mı? 2, bu tekrarlanabilir bir işlem mi? Bu da hastaların çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi. O bölgedeki yağ doku hücrelerini bir miktar azaltıyoruz biz. Yani kişi bir daha kilo aldığında o bölgede hacim kazanacak olan hücre sayısı azalıyor. Ama başka bölgelerden kilo alabilir. Yani hastalara kabaca hani vücut ağırlığının %10'undan daha fazla kilo almamasını öneririz bu işlemler sonrasında. Özellikle diyetlerine dikkat etmelerini öneririz. Çünkü vücut için aslında biz bir kriz durumu oluşturuyoruz. Yani yağ hücresi sayısı, vücuttaki depo yağ miktarı, depo enerji miktarı ameliyat sonrasında azalacaktır. Ameliyat sonrası iştah artışı olabilir. Bu dönemde diyete dikkat etmek gerekiyor. O bölgeden kilo alımı az olabilir, başka bölgelerden daha fazla olabilir. O yüzden hastalara spor ve diyetine dikkat etmelerini özellikle öneriyorum. Sonuçta her cerrahi işlemin kendine göre bir takım risk ve komplikasyonlar oluyor. Siz anlatırken aslında çok böyle ideal, rahat bir işlem gibi görünüyor ama liposuction'ın da kendine has bir takım riskleri var. veya komplikasyonları var mı? Kesinlikle var. Yani hastayla ilgili herhangi bir işlem yaptığımızda bir riski göze alıyoruz. Biz her zaman hani fayda zarar terazisinde fayda ağır basıyorsa bu işlemi yapma, zarar ağır basıyorsa yapmama yönünde kalmayı tercih ediyoruz. Az önce bahsetmiştim, kabaca 4 litre civarında güvenli yağ alabiliyoruz diye. Liposuction işlemi biraz teknik detaylarından da bahsedecek olursam, liposuction'dan önce vücuda özel bir solüsyon veririz. Nereye liposuction yapıyorsak o bölgeye. Bunun içinde damarlarda büzüşme sağlayacak ilaçlar vardır, ağrıyı engelleyecek ilaçlar vardır. İşlemi rahatlıkla ve güvenle yapabilmemiz için bu sıvıyı verip sıvıyla birlikte yağ çekeriz. Yani bu çektiğimiz yağın da yaklaşık 4-5 litre olduğunda vücudun metabolik dengesini çok ciddi anlamda bozmuyor. Ama daha fazla yağ almak istersek 7 litre, 8 litre, 10 litre mesela hastanın fazlası var. Biz liposuction'la birazcık da kilo verdirtmek istersek işte bu sefer metabolik dengesizlikler erken dönemde olabilir. Sıvı elektrolit dengesi dediğimiz hastanın Bozulabilir. sodyum, kalsiyum, işte hemoglobin miktarında değişiklikler olabilir. Bunlara müdahale etmek gerekebilir. Yine bunun dışında liposuction'ın kendine özgü riski özellikle hastanın da ameliyat sonrasında bir miktar immobil kalma ihtimaliyle ilgili olarak pıhtı oluşumuna meyildir. Yani yine bu 4 litreyi aştığımızda hastada pıhtı oluşma ihtimali artar. Tabii bu her hastada oluşacak olan şeyler değil. Hastalarımızla ön görüşmelerimizde şunu konuşuyoruz. İşte tekrarlayan düşük öykünüz var mı? Vücudunuz herhangi bir bölgesinde herhangi bir neden olmaksızın pıhtı oluştu mu? Daha önce ameliyat oldunuz mu? Ameliyat sonrasında işte bacak ağrısı gibi şeyleriniz oldu mu? Ailenizde pıhtıya oluşumuna eğilim var mı? Bunları konuşuyoruz. Bu hastalarda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ameliyattan sonra kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak gerekebiliyor. Yine hastaları bu pıhtı oluşumundan koruyabilmek için ameliyattan 4 saat sonra mobilize etmeye çalışıyoruz. Yani en azından yatakta oturtmak, mümkünse ayağa kaldırmak, odanın içinde 1-2 adım atması hastanın, yatağın içinde dönebilmesi, yani erken hareketlenmesi pıhtı oluşumunun en iyi önleyicisi. Bunun dışında tabii ki hani liposuction'ın daha sık ama daha zararsız komplikasyonlarından, şimdi birazcık gene teknikten bahsedecek olursam, deri altındaki yağlı dokuyu aldığımız, yani kas tabakası ve deri altındaki kalan yağlı dokuyu aldığımız bir yöntem. Daha çok derin plandaki yağı daha rahatlıkla alabiliyoruz ama derinin hemen altındaki yağı da biraz korumamız gerekiyor ki liposuction sonrası düzensizlikler olmasın.
Hani eğer çok incelme sağlamaya çalışır da derin altındaki yağ birazcık ulaşmaya çalışırsak bu düzensizliklerle sonuçlanabilir. Tabii tedavisi var, yani aldığımız yağ bir miktar o bölgeye vererek düzensizliği önleyebiliriz ama hani işlemin komplikasyonlarından bahsedecek olursak bu düzensizlikten de bahsetmek söylenir. lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür değerli ederim. bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür faydalı bir ederim sohbet misafir oldu. ettiğiniz Ayağınıza için, sağlık. sorularınız için de çok Sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Serhat Atalay Eviş'ti. Kendisiyle özellikle liposuction'dan ve vücut şekillendirmeden konuştuk. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.